Yandınız, mutfağa girmeye başladım. Çok basit, çok pratik tarifler. 2-3 malzemenin dışına çıkmayacak tarifler. Yapılmışı var deyip yapmazmışım. Muzlu, sade, ballı, her şey olabilir. Ya çok minnoş olmadı mı? Günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yandınız. Yandınız, mutfağa girmeye başladım. Ama inanın ki oturup size o bildiğiniz tariflerden bahsetmeyeceğim. Benim de dikkatimi çeken, ne kadar yorgun olsam da hani şöyle minik bir sürpriz yapmak için enerjimi verebileceğim çok basit, çok pratik tarifler. 2-3 malzemenin dışına çıkmayacak tarifler. Bunlar kimi zaman çok sağlıklı şeyler olacak, atıştırmalık ve aynı zamanda çok lezzetli. Ve aynı zamanda küçük kaçamaklar da olacak, yine sağlıklı olacak. Yani böyle aşırı abartılı baklavalar, şunlar, şerbetler, bir şeyler falan olmayacak, tamam? Şimdi size geçtiğimiz gün programında sevgili Selahattin Dömez'in yaptığı bir mozaik pasta tarifi vereceğim. Klasik bildiğimiz mozaik pastayı dahi yaparken, ki benim evde en çok yaptığım pastalardan bir tanesi, İçine neredeyse hiç şeker koymuyorum. İşte ne bileyim neredeyse hiç tereyağı koymuyorum. Bir yemek kaşığı tereyağıyla yapıyorum. Her şeyi minimuma indirebilme şansınız olduğunu unutmayın. Öyle tariflerde yazdığı gibi 250 gram hayda bütün margarinin yarısını falan hiçbir zaman koymayın. İnanın ki azı bile çok güzel işini yapıyor. O bir kenara, bu da ona muadil bir lezzet aslında. Yapılışı ona çok benzediği için aslında böyle söylemiş. Malzemelerimiz sadece bir tane muz veya 2 muz. Mesela ben dün akşam yaptım çocuklara 2 muzdan. Bir bakayım. Yapılmışı var deyip yapmazmışım. Şimdi bunu da göstereceğim. Bir tane muz, erittiğimiz %80'lik bir şey. Şöyle. Muz, kahve benim. Ve ballı granolamız var. Bu sade granola da olabilir. %80'lik bitter çikolata. Şimdi çok basit bir şekilde muzumuzu alıyoruz. Ve hızlı bir şekilde eziyoruz. Gerçekten ciddi pratik olacak. Muzumuzu ezdikten sonra içine fındık, çam fıstık olabilir veya hiçbir şey de olmayabilir. Yani ben mesela böyle dün yaptığımda bir 10-15 tane şey attım içerisine. Galeride. Şöyle de birkaç tane de şey atabiliriz. Bunu tabii bir parça şey yapalım. Şöyle ezip de koyabilirsiniz. Olayımız ev yapımı granola. Muzlu, sade, ballı, her şey olabilir. Bunlar o bizim yediğimiz petibör bisküvileri var ya, onların yerine geçecek. Şöyle üstüne koyuyorum. Tamam mı? Burası en zevkli kısmı. Üzerine bitter çikolatamı gezdiriyorum. Ve bunu karıştırıyorum. Aslında bir şey diyeyim mi? Böyle de yeniyor da. Yani hani soğuk olsun derseniz. İyice karıştırıyorum. Tamam. İşte bu kadar. Şimdi her zaman yaptığımız gibi bunu streç filmin içine alacağım. Ve katlayacağım. Bu bayağı tek kişilik oldu. Bunu ben tek başıma yerim. Şu kısımlarını malzemenin içine kaçırmayın. Yoksa donduğu zaman çıkarmak çok zor oluyor. Bunu şöyle minik yuvarlaklar şeklinde kesip yapabileceğiz. Şöyle bir dakika. Bu şekilde de difrize atacağım. Dün yaptım burada. Şimdi difrize atıyoruz. Ya çok minnoş olmadı mı? Bunu şimdi atacağız. Yaklaşık bir 2-3 saat bekleyeceğiz.
Ve ben bunun için 200 saat bekledim ve hazır. Hazırız. Buyurunuz. 200 saat bekledikten sonra ve değişik şeyler yapmaya başladım. Kapatabiliriz videoyu. Çok fazla söze gerek yok. Afiyet olsun.